Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de özellikle istatistikte kullanılan Z değerini anlatacağım. Kısaca bahsedeceğim Z değerinden e, ne anlama geldiğini. Şimdi Z değeri istatistik biliminde e, ortalamadan ne kadar saptığını gösteriyor bir veri kümesinin veya veri setinin. Nerede kullanılıyor daha çok? Muhasebe, finans denetimlerinde, vergi denetimlerinde bir kontrol aracı olarak kullanılabiliyor. E, Matematiksel tanımı da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada Z değeri eşittir X dediği incelenen veri noktası. Yani bizim bulmak istediğimiz bilinmeyen. Şu da verilerin aritmetik ortalamasını gösteriyor. Paydadaki değer de sigma olarak adlandırılıyor. Standart sapmayı gösteriyor istatistikte. Standart sapma nedir? Kısaca onu da bilmeyenler için söyleyeyim. Bir veri setindeki, bir veriler bütünündeki ortalamadan ne kadar sapıldığını gösteriyor. Şöyle grafiksel izah edersem daha net anlaşılabilir. Şimdi bu normal bir dağılım. Normal bir dağılımın ortalaması şu ortadan geçen çizgi 0 oluyor. Z değeri ne demiştik? Ortalamadan ne kadar sapıldığını gösteriyor. Daha doğrusu kaç standart sapma uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Örneğin şu normal dağılımda sıfırın sağındaki değerler 1,5'muş mesela bu örnekte. Bu 1,5 işte ortalama, daha doğrusu standart sapmadan ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Burada 1,5'muş Z değeri. Burada ortalama şu kesik kesik çizgi normal dağılım olduğu için 0. Normal dağılım simetrik bir dağılımdır biliyorsunuz. Buradaki şu alanda, sarı alanda işte belki mesela bir finansal bir inceleme yapıyorsunuz hesaplarda. Üzerine yoğunlaşmanız gereken Z değerini gösteriyor. Matematiksel olarak Excel'de de şöyle göstereyim, izah edeyim. Excel'de biliyorsunuz ortalama diye bir formül var. Bir de standart sapma var. Şimdi onların ikisini de göstereceğim. Tabi burada formüller buraya bağlı olduğu için hata verdi. Şimdi bu veri setimizdeki ortalamaları alalım. Eşittir. Toplam verimizin ortalama, pardon önce tabi formül yazıyoruz. Ortalama formülümüzün ismi. İngilizce kullananlar için average diye geçiyor. C6 ile C21 arasının ortalamasını alıyoruz. Basit bir formül. 3107'ymiş buradaki değerlerin ortalaması. Şimdi standart sapma içinde çeşitli Excel'de formüller var ama en sağlıklı sonucu veren benim yaptığım gözlemlere göre, daha doğrusu izlediğim videolara göre en çok kullanılan standart sapma formülü bu. Standart sapma S formülü. Burada da yine C6 ve C23 arasındaki toplam verilerimizi alıyoruz. Evet, o da 6493'müş. Şimdi ne demek, ne anlama geliyor bu? Buradaki değerlerin ortalamasını zaten basit aritmetik ortalamasını biliyorsunuz. Toplayıp toplam sayıya bölüyorsunuz. Bu dizide kaç değer varsa ona bölüyorsunuz. Aritmetik ortalamaya buluyorsunuz. Standart sapmada işte dediğim gibi ortalamadan ne kadar sapma olduğunu gösteriyor. Bu veri kümesindeki. Yani şu dağılıma dikkate alırsanız burada ortalama 3707'ymiş. Standart sapması da 6493'müş. Neredeyse 2 katı. Yani 2 katından fazla. Şimdi Z değerimizde bize ne gösterecek? Z dağılımı da şöyle. Onu da şuradan sileyim.
eksi de olabilir, artı da olabilir bu arada. Eksi değerler sıfırın solundaki değerler, artı değerler de sıfırın sağındaki değerleri gösteriyor. Evet, eşittir. Parantez açıyoruz. Burada normal matematiksel formül giriyoruz Excel'de. İlk değerimiz C6 eksi B2. Bakın x, şuradaki x'i düşünün. Bizim bulmak istediğimiz değer x. Z değeri aslında. Yani daha doğrusu z. X de incelenen veri noktası. Burayı sabitlememiz gerekiyor. Burayı sabitleyelim. Parantezimizi kapatıp bölü standart sapmaya bölüyoruz. Bunu da sabitleyebiliriz. F4 diyelim. Enter'a basalım. Şöyle aşağı doğru çektiğim zaman burada niye otomatik çıkıyor? Ben burada bir formül girmiştim. Eğer D13 yani şurada D3 daha doğrusu hangi veri karşılığındaki değerse yani D6 büyük işte 1.96 ile arasındaysa eksi 1.96 artı 1.96 arasındaysa incele dedik. Yani bunlar standart değerler aslında Z değerinde. O yüzden bu 1.96 alıyoruz. Onda bir istatistiksel veri aslında bunlar. O yüzden bunlardan farklı olan değerleri incele diye ben buraya bir formül yazmıştım. Siz yazmayabilirsiniz. Çok önemli. Asıl şu D sütununa odaklanırsanız daha iyi olur. Şimdi bakalım neydi Z değeri? Ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğumuzu gösteriyor. Hemen zaten burada sırıtıyor bakın. 25.000. Burada normal değerlerimiz geliyor. Şurada bir 10.000 de aslında bir incelenebilir. Ama buradaki en bariz standart sapmadan en uzak değer şuradaki 13. satırdaki 25.000 değeri. Bakın Z dağılımı, Z değeri de 3371. Daha doğrusu pardon 3.37 10 gibi bir sapması var. Hemen bir şurada o verilerimizi değiştirelim. Şurayı mesela 100.000 yapalım. Bakın hemen Z dağılımı buraya kaydı. Ortalama 9076. Standart sapması inanılmaz arttı. Tabii ki bu değer yükseldiği için. Hemen bu değere yoğunlaşabiliriz. Mesela bunun bir banka hareketi, bir finansal hareket, bir kasa hareketi olduğunu düşünün. İşte atıyorum 10.000 satırlık, 100.000 satırlık veriler var. Kullanılan muhasebede, finansta. Hepsini tek tek incelemek mümkün değil. Örneklem yoluyla inceleyebiliyoruz. Bu tip incelemeleri yoğunlaşmak için işte mesela bu Z değerini kullanabiliriz. Mesela bunun bir maliyet çalışması olduğunu düşün. Stok maliyeti. Stok'un maliyeti yüksek olan kayıtları arıyoruz demek ki. Diyelim ki bu Z değerini kullanabiliriz. Ortalamadan ne kadar en çok sapan değerler bu Z değeriyle bulunabiliyor. Biraz istatistiksel veriler olduğu için sıkıcı gelebilir ama inanın böyle finansta, muhasebede, bankacılıkta falan çok kullanılan çok kullanılması gereken fonksiyonlar aslında. Videoyu burada bitireyim. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.